Bugün çok enteresan bir içerikle karşınızdayım. Bu gördüğünüz Android telefonu birazdan kıracağız arkadaşlar ve içerisine eriştiğimizde normal bir kullanıcı telefonunu kullanmaya devam ederken biz onun mesajlarına ulaşacağız. Arama kayıtlarına ulaşacağız. Hatta ve hatta onun kamerasından resim bile çekeceğiz arkadaşlar. Takipçilerimin arasında kötü insanlar olmadığını biliyorum. Benim takipçilerimin hepsi kendi kişisel merakını gidermek için bu videoyu izliyorlar. Ama ben gene de yasal uyarımı yapmak zorundayım arkadaşlar. Bu video kesinlikle eğitim amaçlı çekilmiştir. Kendi kişisel merakımı gidermek için bu işlemleri yapıyorum ve bunu da aynı şekilde kişisel merakını gidermek ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen insanlar için çekiyorum. Lütfen kimsenin özel alanlarına saygısızlık yapmayın. Kimsenin kişisel verilerini hacklemeye çalışmayın. Bunlar yasak şeyler arkadaşlar. Unutmayın, etik bir hacker hiç kimseden habersiz hiçbir sisteme erişmeye çalışmaz. Onu söyleyelim. O zaman videoya geçelim. Evet dostlarım, ilk yapmamız gereken şey bir virüs paketi oluşturmak. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben buraya bir virüs paketi gömeceğim. Bu gömdüğüm virüs paketi başka biri tarafından indirilip açıldığında sisteme erişim sağlamışım gibi düşünün. Evet arkadaşlar, burada Venom tool'unu kullanarak bir virüs paketi hazırlayacağız şimdi. Sonrasında yapacağımız işlem şu. Dediğim gibi hackerlığın aslında en büyük olayı bildiğiniz üzere sosyal mühendisliktir. Yani burada şunu demek istiyorum. Kevin Mitnick benim çok sevdiğim bir yazardır. 2 sene oldu vefat edeli. Şuraya bir yerde kitabını koymuşumdur. Mutlaka alın okuyun. Çok ünlü, çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Sistem açığı hallolur, o problem değil. Ama insan aptallığına yama indiremezsin. Bu adam bunu neden söylemiş? Sen burada ufak bir virüs paketi yaptın, tamam mı? Play Store, Google just bağırıyor. Diyor ki abi diyor yükleme, İndirme, şunu yapma, bunu yapma. Adam sana bunu öyle bir pazarlıyor ki, mesela kanka sen ilk Minecraft'ın çıktığı dönemi hatırlıyorsun değil mi? APK'nın ilk ünlü olduğu dönemi. O dönem Minecraft, ben hatırlıyorum, 20 liraydı Play Store'da. Artık 20 lira nasıl bir paraysa kanka, yani o zaman yanlış hatırlamıyorsam şuraya bir yere koyarım kaç dolar ediyormuş. Biz bunu, APK'yı o dönem keşfettik. Şimdi gıdıklıyor, anladın mı? Diyorsun ki lan orada işte şu an atıyorum 500 lira. Lan diyorsun 500 lira vereceğimi ben diyorsun bunu böyle böyle kurarım. İşte next diyorsun abi, gidiyorsun GTA San Andreas kuruyorsun. Mobil onu kuruyorsun. Bunların oyun olmak zorunda değil kanka. Premium Spotify para vermek istemiyorsundur, gider crack kullanırsın. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? İşte bu videoda aslında size crack kullanmanın ne kadar zararlı bir şey olduğunu da göstermiş olacağım. Şimdi abi gelin size ufak ufak anlata virüs paketimi nasıl oluşturduğumu göstereyim. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi Kali işletim sisteminin tam ekranı aldım. Buradaki komutları size net bir şekilde anlatmak istiyorum. Sonrasında buradaki işlemlerimiz bitince gene o telefon ekranına geçeceğiz zaten. Şimdi o zaman dostlar, burada yapacağım şeyleri size detaylı bir şekilde anlatayım. Çünkü ezbere geçmek istemiyorum. Yani bununla alakalı birkaç tane yabancı içerik üreticisi var. Hani adam kodu yapıştırmış geçmiş, hiçbir şey anlatmamış, hoş değil. O yüzden ben size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir önce masaüstü dizinine gidelim. Bunu yapmak için Change Directory yani CD Desktop diyorum. Çalışacağım yer masaüstü. Evet arkadaşlar, şimdi burada MSF Venom olarak da geçiyor. Venom olarak da geçiyor bu tool. Arkadaşlar bu tool bizim Metasploit ile bir yeri dinlediğimiz, virüs paketlerini yaydığımız, o portu dinlediğimiz, oradan bir şeyler tutup çektiğimiz ya da başka cihazları kullandığımız bir tool'dur arkadaşlar. MSF Venom'da Metasploit'te kullanacağımız virüs paketini oluşturacağımız tool gibi düşünebilirsiniz dostlarım. Biz bu tool üzerinden oluşturacağız paketimizi arkadaşlar. Buradaki P de arkadaşlar Payload'dan geliyor. Bunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Zaten Android bir sisteme sızacağımız için Android tool'unu kullanıyoruz. Burada mesela işte Linux'a sızacak olsak Linux ya da Windows'a sızacak olsak Windows gibi parametreler kullanabilirdik. En sevdiğim yere gelirim abi. Meterpreter. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Biz sistemin içine sızdığımızda orada bizim için ayrı bir kabuk oluşturacak ve bizim orada aynı buradaki terminalde komut yazıyormuş gibi komutlarımızı yazmamızı sağlayacak kabuğu oluşturuyor aslında. Size şöyle göstereyim. Ben burada atıyorum yazıyorum, bir şeyler yazıyorum, list çekiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bizim sızdığımız sistemde bu komutları düzgün bir şekilde kullanabilmemiz için kabuk lazım. Çünkü biz burada yaptığımız tüm işlemleri kabuk üzerinden yapıyoruz. İşte kimisi shell kullanıyor, kimisi bash kullanıyor, kimisi bilmem ne kullanıyor. İşte bunu kullanarak biz onun içinde kendi kabuğumuzu yazıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, reverse TCP dostlar, bunu şimdi size şöyle anlatacağım. Net bir şekilde anlayacaksınız. Önce reverse kısmından başlayayım. Abi
Düşünün mesela bir kale düşünün, tamam mı? Bu kale çok böyle güçlü bir kale. İçerisinde sürekli askerler var, işte şövalyeler var, şöyle böyle. İçinde yaşayan kraliyet ailesini koruyor abi bu askerler. Şu da Ökkeş kraliyet ailesi olsun. Şöyle taç çizeyim bir tane. Abi burada başka bir abimiz var, tamam mı? Bu abi kalenin içerisindeki surlara sızmaya çalışıyor. Şimdi şunu bir düşünün. Bu adamın içeri sızması ne kadar zor, değil mi? Ama bizim Kral Ökkeş dışarı çıkmak için o kadar da zorlanmaz abi. Burada bir tane kapı olduğunu düşün. Kapının burada bir tane şövalyenin beklediğini düşün. Abi bu şövalye içeri girene, dışarı girene, dışarı çıkanı kontrol ediyor. Şimdi sizce dışarıdaki bir köylünün, bir böyle suçlunun mu içeri girmesi daha kolay olur? Yoksa dışarıdaki kraliyet ailesindeki kralın ben dışarı çıkıyorum demesi mi daha kolay olur? Evet, haklısın. Kralın dışarı çıkıyorum demesi daha kolay olur. Aslında burada reverse kısmını şöyle düşünebilirsin abi. İnternette içeriden dışarıya dosya ya da dışarıdan içeriye dosya bağlamları vardır doğal olarak. Mesela siz Facebook'a bağlanmak istiyorsunuz, değil mi? Bağlantı gönderdiğiniz adres, bağlantı gönderdiğiniz istem telefonun içerisindeki bir istemciden gönderiyorsunuz. Dışarıdaki bir sunucuya gönderiyorsunuz abi. Şimdi burada şunu düşünmeniz gerekiyor sizin. Benim içeriden dışarıya çıkmam dışarıdan içeriye girmemden daha kolay. O yüzden arkadaşlar istemcimize içeriden dışarıya istem yolluyoruz. Yani umarım anlatabilmişimdir kafamdaki şeyi. Şimdi abi TCP'ye gelelim dostlar. Bildiğiniz üzere TCP zaten uzun zamanda anlatmıştım. Three-way handshake olarak üçlü el sıkışması gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte bir bilgisayar var. Bilgisayar sunucuya bir istem yolluyor. Diyor ki hocam ben sana bağlanmak istiyorum. Sunucu bilgisayara geri dönüş atıyor. Tamam abi senin numaran şu olsun, şu olsun. Buyur, kabul ediyorsan bağlanabilirsin. O zaman bilgisayarda tekrar evet ben kabul ettim, bağlanıyorum deyip Three-way handshake'i gerçekleştirmiş oluyor abi. Bu noktada Three-way handshake'i seçmemizin sebebi bağlantı eğer kopma gibi bir durum yaşarsa tekrardan kendini toparlamasının sebebi, ayrıca bildiğiniz üzere TCP internetteki en güvenli protokollerden biri olarak geçiyor haberleşmedeki. Evet abi, şimdi başka bir konuya gelelim. Neden bu IP adresini kullandım Elhost'ta? Abi gördüğün üzere benim bu bilgisayarda kullandığım IP adresi 192.168.1.64, tamam mı? Gel buraya. Neden biz bu IP adresini kullanıyoruz? Burada şunu demek istiyorum ben aslında. Ben sızmayı gerçekleştirdiğimde oradaki belgeleri, mesela işte verileri olsun, fotoğrafları, şunları bunları hangi IP adresine çekeceğimi, yani virüs o IP adresine yollayacak şekilde bu yani sistemi kurmuş oluyor. Zaten mesela Ngrok diye sistemler var arkadaşlar. Ngrok yan yazıyorum kusura bakmayın. Ngrok gibi sistemler var arkadaşlar. Mesela bu sistemlerden bir tanesini kullanıyor olsaydık, mesela biz burada evimizde bir internet olsaydı, başka bir ülkedeki interneti sızıyor olsaydık şu şekilde olacaktı dostlar. Biz Ngrok'a kendi IP adresimizi mesela atıyorum 10 10 10 10. Bu bizim IP adresimiz olsun. Mesela diyorum. Bu 10 IP, bu 10 IP adresini buradaki tünele sokarken başka bir taraftan mesela global bir siteye açmış olsaydık eğer, burada bu virüs paketini oluştururken tünele sokmadan önce buradaki IP adresine bizim globale çıkış yaptığımız IP adresini yazacaktık arkadaşlar. Umarım kafanızda netleşmiştir. Çünkü biz şu an lokal adreste çalıştığımız için bu IP adresini kullanacağız. Zaten ben aslında videoyu çekerken Ngrok üzerinden çektim. Bayağı bir kayıt aldım. Sonrasında şöyle bir durum yaşadık. Ngrok'ta abi paralı, eğer para vermiyorsan, ücretsiz sürümünü kullanıyorsan aynı anda sadece bir port açabiliyormuşsun. Benim bir tane portum siteyi açıyor. Bizim payload, bizim virüsü indireceğimiz siteyi açıyor. Diğer portta doğal olarak şeyde açık kalması lazım. Ne denir o? Metasploit'ta açık kalması lazım ki telefonu dinleyelim. Yapamadık yani arkadaşlar, tahmin edebileceğiniz gibi. Olsun, sıkıntı yok diyelim. Evet abi, burada tekrardan bir port numarası görüyorsunuz. Neden 44-43. portu kullanıyorum? Çünkü şöyle, aslında spesifik bir sebebi yok. Metasploit'in en çok bilinen portu arkadaşlar 44-44'tür, tamam mı? Aynı zamanda internette en güvenilir olarak kullanılan port da 44-3'tür. Yani siz muhtemelen bir bankaya giriş yaparken, bir sosyal medya hesabınıza giriş yaparken bu portu kullanıyor internet otomatik olarak. Bu noktada ben de şunu düşündüm. Hem buradaki porttan bir alıntı yaptım, hem de Metasploit'in her zaman kullandığı 44-44 olduğu için ben 44-43'ü kullandım. Bu sayede yakalanmayacağız dostlar. Hani anladınız mı? Kimsenin aklına gelmiyor.
Çizgi O arkadaşlar, bu da out anlamına geliyor aslında. Evet, bu da out anlamına geliyor aslında. Out ne alaka diyeceksin. Şimdi biz birazdan arkadaşlar telefonu hacklediğimizde işte resimleri çalacağız, videoları çalacağız. Ondan sonra portları dinleyeceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Bir ton şey yapacağız, tamam mı? Eğer ben outside'ı kullanmazsam bunların hepsini terminalde böyle bir karmaşa halinde görürüz ama ben bunların hepsini ekstradan bu işlemi yaptığım dizine, yani masaüstü dizininde görmek istiyorum abi. O yüzden outside olarak kullanıyorum. Abi onun dışında burada bir Wi-Fi hızlandırıcı APK görüyorsun. Arkadaşlar bunun hiçbir önemi yok. Yani ben buna Wi-Fi hızlandırıcı APK dedim. Buna işte virüs ya da şöyle göstereyim. Ne bileyim, virüs APK yazabilirsin. Emir APK yazabilirsin. Sistem hızlandırıcı APK yazabilirsin. Beleş RAM APK yazabilirsin. Kafana ne geliyorsa abi. Ben buraya Wi-Fi hızlandırıcı APK yazacağım dostlar. Enter'a tıklayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Wi-Fi hızlandırıcı APK'mız çıktı. Virüs paketimiz hazır dostlarım. Şöyle görebilirsiniz. Burada şunu bir kullanalım. List çektiğimde zaten masa üstünde Wi-Fi hızlandırıcı APK'nın gelmiş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman şimdi ikinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci adıma geçeceğimiz için Metasploit'i gördüğünüz gibi çalıştıracağım. Fakat diyeceksiniz şimdi abi buradaki Q ne? Kankam şöyle göstereyim aradaki farkı. Metasploit'i Q'lu çalıştırırsam eğer böyle dümdüz bir MSF geliyor karşıma. Eğer böyle çalıştırmazsam abi, onlar arasındaki farkı da göstereyim. Önümüze şaşalı bir ekran çıkıyor abi. Gözü yoran cinsten, yani aslında bir şey ifade etmiyor ama ben artık alışmışım. Bunu kullanmaya alışmışım, yani böyle direkt geliyorum mesela. Karşıma hiçbir şey çıkmadan tak basıyorum işte. Gördüğünüz gibi şuraya bir clear çekelim. Gördüğünüz gibi abi bunu bu şekilde Q'lu olan versiyonunu yazıyorum. Tak diye önüme düşüyor hemen. O yüzden yani. Bunun sebebi bu. Buradaki Q'nun sebebi bu. Her şeyi uzun uza diye anlatıyorum ki abi kafanızda soru işareti kalmasın, anladın mı? Evet arkadaşlar, sıradaki yazacağımız komut use, yani kullan. Bunu kullan anlamına geliyor. Buradaki exploit hani gibi düşünün. Virüslerin olduğu yerden çekiyor dosyayı gibi düşünün. Yani kullanacağımız tool'u virüslerin olduğu yerden çekiyor gibi düşünün. Burada exploit o açıkların, virüslerin olduğu yer. Burada multi deyince şu anlama geliyor. Biz bunu Android için, ondan sonra ne bileyim Linux için, ondan sonra işte Windows için falan filan abi, bunların hepsi için kullanabiliriz aslında. Multi derken burada bundan bahsediyor dostlarım. Ondan sonra handler da şöyle abi. Bu ne aslında biliyor musunuz? Hani reverse TCP'den bahsetmiştim ya abi. Hani içeri işte virüs yerleştirdiğimizde onu dışarıyla bağlantı kurduran, mesela bu benim telefonum. Burada Emir var, tamam mı? Şöyle gülen yüz. Şurada da işte Mehmet var. Benim diğer adım o da. Burada Mehmet var, mutsuz. Çünkü hacklenmiş. Mehmet'in telefonunun içine yerleştirdiğim komutun içinde handler olmazsa eğer, buradan elimdeki telefonla dışarıdan içeriye o kurmak istediğim bağlantıyı kuramam. Eğer handler olmazsa arkadaşlar. Ya buradaki handler buna yarıyor aslında. Enter'a basalım. Tamam abi, çok güzel. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı da şöyle anlatabilirim. Zaten bu komutu yazdığımızı hatırlıyorsunuz. Öteki tarafta anlatmıştım uzun uzun. Android sızmak istediğimiz sistem interpreter bize bir içeride kabuk oluşturacak. Reserve TCP'de bizim dışarıyla portu dinlemek istediğimiz işte Metasploit ile bağlantı kurmamızı sağlayacak bu da. Bakıyorum, bu benim zaten o dediğim gibi size IP adresim arkadaşlar. Kullanacağımız port, yani o Metasploit'te birazdan işlem yapacağımız port dostlarım. Burada farklı bir şey görüyorsunuz. Şu anlamda geliyor. Normalde default olarak bir telefona ya da bir sistemi düşünün. Bunun içerisine arkadaşlar bir virüs girdiğinde, bu virüs fark edilmemek için ben içeri sisteme girdiğimde kendimi kapat, yani ben içeri yerleşeyim ve kendimi kapatayım olarak üretilmiştir. Fakat bizim burada istediğimiz şey, ya biz yakalanıp yakalanmamayı vesaire umursamıyoruz. Zaten kendi test ortamımda yapıyorum. O yüzden bu seçeneğimizle ben sistemin içine girsen dahi kapanmayacaksın komutunu veriyorum aslında virüse arkadaşlar. Burada vermek istediğim komut da bu. Evet dostlarım, Enter'a basalım. Tamamdır, çok güzel. Şimdi gelip artık burada exploit yazarak virüsü başlatabiliriz. Çok heyecanlanıyorum. Gördüğünüz gibi dostlarım, started reserve TCP handler on 192.168.1.64 44.43. portta açıldı dostlar. Şimdi gelin dostlarım, size farklı bir şey göster. Bunu göstermeyecektim abi. Sen bir gidersen sana zahmet. Slash HTML dizinine gitmek istiyorum. Şimdi bu dizinde ne yapıyoruz abi? Gelin bakın size göstereyim. Öncesinde şunu yapmam lazım dostlar. Move. Evet arkadaşlar, bu komutu yazarak öncesinde şu dizinine
/www/html dizinine bu oluşturduğumuz payload'u, bu oluşturduğumuz virüs paketini, APK paketini, payload'u önce götürüp bu dizinine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi dostlar buraya taşıdık. Şimdi neden ben paketi buraya taşıdım ondan bahsedeyim size biraz. Sudo nano index html, yani buradaki html dizinine girdiğimde şifremi yazıyorum. Arkadaşlar burası benim virüslü olan siteyi kontrol ettiğim HTML dosyası. Şimdi gelin abi, bak ben size şimdi burada göstereceğim. HTML dosyası. Bakın burada mesela APK'nın adını yazmışım. İstediğim dosyaları yazmışım. Burada benim ayarladığım şey şu. Ben demişim tıkladığında, hani adam o şeye tıkladığında bir virüslü paket indirsin değil mi? O virüslü paketi çekebileceği yer olarak o dizinini verdiğim için aslında arkadaşlar. Yani o sebeple payload'u buraya taşıdım. Şimdi dostlar izninizle eğlenceli kısma geçelim. Bak şimdi abi, ben bunu bu şekilde taşıdım. Net görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, bir sistem gitti kapandı falan, tekrardan açtım hemen. Hiçbir şey yapmadım. Normal devam ediyoruz abi. Şimdi gördüğünüz üzere bizim IP adresimizden bu port açıldı. Hadi bakalım dostlar. Şimdi buradaki IP adresine gidelim. Google'a yazalım. 192.168.1.64 adresine gidelim dostlar. Git'e tıklıyorum. Hacked by Emir. Emir tarafından hacklendin kardeşim. Sisteminiz güvenlik testinden geçemedi. Virüslü dosyayı indirmek için tıklayın. APK dosyası tabii ki. Dikkat! Siber güvenlik laboratuvarı. Bu sayfa ve indirilen dosya tamamen eğitim ve test amaçlıdır. Meterpreter payload içerir. Lütfen sadece kendi cihazlarınıza test edin. Daha fazla siber güvenlik içeriği için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz dostlar. Şöyle bir tıklayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dünyanın en iyi YouTube kanalına gitti. Bakın burada dünyanın en iyi YouTube kanalına getiriyor. Arkadaşlar bu arada videolarıma sağladığınız geri dönüşler için sizlere çok teşekkür ederim. Şu videoyu izlemediyseniz izleyin. Kesinlikle çok tatlı, çok güzel bir video oldu. Şu videom 70.000 kişinin önüne çıktı. Bu 1000 kişinin önüne çıktı. Neden olduğunu anlamadım bir şekilde. Bunu da izleyin ama ya. Yapay zeka ilginiz varsa bunu da izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Ama buraya kadar izlediysen demek ki videoların hoşuma gidiyor. Like atıp kanala abone olabilirsin kanka. İşimize geçelim. Virüsü dosyayı indirmek için tıklayınız. Tıklayalım. Dosya güvenli bir şekilde indirilemiyor. Niye abi? Ha doğru tabii. Böyle güvenli dosya mı olur? Nasıl satayım? Niye indirilemiyor acaba? Sistem ayarlarını değiştirme. Arama kaydını okuma ve yazma. SD kartınız üzerindeki içeriği okuma, silme. Bunların hepsini göstereceğim birazdan. Resim çekme ve görüntü kaydetme. Kişilerinizi değiştirme ve kişilerinizi okuma. Tam konum. Bu arada yemin ederim bunu denedim ve aldım abi. Hani kendimin lokasyon olarak bir link attı bana. O linke tıkladığımda benim evimin konumu vardı. Çok korkunç. Daha ben geçmek istiyorum. Ses kaydetme, metin mesajı alma, SMS'lerinizi okuma veya multi mesaj gönderme, telefon kimliğini okuma, doğrulama, yazma falan filan abi, hani o şekilde. Geçelim sonraki. Ben bunların hepsini kabul ediyorum. Uygulama yüklendi. O zaman beklenen an geldi dostlar. Açalım uygulamamızı. Şeyimiz geldi. Bir tane kanalımız açıldı. Bak Season 1 diyor. Şimdi dostlarım bunlar ne? Öncelikle size şunu bir göstereyim abi. Seni bir kapatalım kankam. Bak abi. Benim burada main activity gördüğünüz üzere masaüstüye geldi yani bu uygulama. Şimdi ben bu uygulama bir kere daha tıkladığımda bak burada bir tane daha season açtı abi, gördün mü? Bunu benim işlem yaptığım kanal gibi düşünebilirsin. 2, 3. Bak toplam 4 tane kanal açıldı. Adam ona ne kadar tıklarsa tıklasın bu kanallar daha fazla açılıyor. Şimdi diyeceksiniz peki bu kanallardan niye birden fazla açılsın? Kanka diyelim ki ben bir de işlem yaptım, tamam mı? Sistem çok fazla yüklendi. Android bir sıkıntı tespit etti ve Season 1'i banladı. O zaman ben abi Season 2'den giriş yapıp sisteme sızmaya devam ediyorum. Anlatabildim mi? Ya da mesela Sistem 2'de bir işlem yaptım abi. Sistem çok fazla yüklendi. Olabilir. Çok şişti. Season 2 patladı abi. O zaman da Season 3'ten ve 4'ten devam ediyorum dostlarım. Hani kanalların fazla olması burada bu işe yarıyor. Birazdan zaten bunları da örnek olarak göreceksiniz. Şimdi dostlar izninizle şöyle yapalım. Buna çıkış yapayım. Season 1'e giriş yapıyorum abi. Şu anda dost her ne kadar öyle gözükmese de farkındayım, sistemin içindeyim. Bakın şimdi neler yapabiliyoruz. İlk başta SD kart, yani telefonun hafıza kısmına bir geçelim sistem olarak. List çekeyim. Evet abi bak burada güzel şeyler var. Burada aslında dosya yöneticisi, yani bir Android telefondaki abi, siz bir sistemdeki dosya yöneticisine girdiğiniz takdirde
Bakın buradaki dosya yöneticisindeki her şeye şu an erişim sağladım. Yani o dizinindeyim şu an. Peki sizce buraya erişim sağladım ya, burada maksimum ne yapabilirim? Şimdi bunu bir görelim abi. Bak benim telefonum dediğim gibi eski olduğu için içinde hiçbir şey kalmamış. Biz gelin bir ekran kaydı alalım. Niye ekran kaydı alıyorum? Hem benim sesimi kaydetsin hem görüntüyü kaydetsin falan filan. Şimdi anlayacaksınız zaten. 3, 2, 1. Evet abi, bu ses kaydı şu an başlatılmıştır. O 28 Kasım Cuma günü saat 11:22'de bu ses kaydı görüntüyü alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi de aşağı yukarı kaydırayım. Bu bir test amaçlı alınmış görüntüdür. Kimsenin sistemine sızmayın. Gerçek etik bir hacker hiç kimseden izin almadan sistemlerine sızmaz diyelim ve kapatalım abi. Şimdi dostlar bakın. Galerimde bir tane recording video var. O da bu. Şimdi ben burada mesela sisteme geldiğimde dosya yöneticisine sizde de onu göstereyim mi? Bak galeride recording videos var. Gördünüz mü dostlar? Burada bir tane videonun olduğunu görüyoruz. Şimdi dostlarım tekrardan aynı dizine gidelim. CD galeriye gidelim. List çekelim. Evet abi, recording videosu görüyorsunuz. CD recording videos kısmına gelin, list çekeyim. Bu ne lan? List çektim. Bak abi. Burada kaydedilmiş bir tane video olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada Last Modified'i görüyorsunuz abi. Saat 2025 28 Kasım'da 11:22'de 57. saniyede burada bir görüntü alınmış. Tamam mı? Şimdi ben bu görüntüyü şimdi buraya nasıl müdahale edebilirim? Abi download diye bir komut var, tamam mı? Bir işletim sistemine sızdığınızda Metasploit'te download komutuyla oradaki verileri çekebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu çekeceğim dostlar. Recording gördüğünüz gibi bu dosyasını enter'a basıyorum. Bak şimdi abi. Tak 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 tak, bakalım bu kaç megabaytlık bir dosyaymış. Bu 13 megabaytlık bir dosyaymış. Çok daha fazla değilmiş aslında. Acaba ben bunu nereye çek? Home ve Kali... Home. Bak abi. Çektiğimde buraya gelmiş. Yani home Kali dediğim. Şimdi hazır mısınız dostlar? Tıklayalım. Evet abi, bu ses kaydı şu an başlatılmıştır. O 28 Kasım aslında çok korkunç bir şey bu arada. Saat 11:22'de hani gerçekten çok korkunç bir şey. Görüntüyü alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi de aşağı yukarı kaydırayım. Sisteminize sızdığı takdirde yani yapabileceği şeylerin sınırı olmadığını size göstermek istiyorum. Tekrardan teyit etmek amaçlı 11:22, 11:25 az önce çektim zaten bu videoyu da. Yani dostlar gerçekten sıkıntı. Evet abi, bu ses kaydı şu an başlatılmıştır. O başlı alınmış görüntüdür. Kimsenin sistemine sızmayın. Gerçek etik bir hacker hiç kimseden izin almadan sistemlerine sızmaz diyelim ve kapatalım. Peki başka ne yapabiliriz abi? Tamam, anladık. Galeriden bir şeyler çekebiliyoruz. Peki şöyle bir tool çalıştırsam mesela. Burada remove. Peki bu noktada ne olur mesela? Enter'a tıkladım. Telefonu zaten görüyorsunuz da gene de göstereyim. Burayı manipüle edip dosya yöneticisinden herhangi bir şey indirip silebiliyorum arkadaşlar. Hani daha ne diyeyim? Şu an daha ne diyebilirim? Yani neyse, geri çıkalım dizine. List çekelim. Bakalım dostlar burada başka neler var. Diyelim ki abi ben bir resim çektim, tamam mı? Gel şuradan bir resim çekelim. Mesela şöyle bir resim çek. Ben böyle galerimde bir resim olduğunu düşünün. Bu resim şu an hangi dizine gitti acaba? Önce bir onu bulmam lazım. Evet, buldum abi hangi dizine oldu. CD dizime giriyorum. List çekiyorum abi. Burada dostlar bir tane thumbnail, bir tane kamera klasörünün olduğunu görüyorsunuz. Kamera klasörüne giriyorum. List çekiyorum. Burada 11'i 26 geçe kendi az önce çektiğimiz resim var abi. Bunu da bir alalım biz buradan. Şu resmi. Gel abi sen buraya diyerekten şunu şöyle indireyim bir saniye. Evet abi, gördüğünüz gibi az önce telefondan çektiğim resim gördüğünüz gibi ekranımızda. Evet, gerçekten korkunç bir şey arkadaşlar. Hani bunlar gerçekten aslında bilim kurgu filmleri gibi ama değil işte. Bilim kurgu filmleri gibi değil abi. Bunlar gerçekten günümüzde yaşanan şeyler arkadaşlar. Sizden ricam, lütfen tanımadığınız, bilmediğiniz hiçbir şeyi telefonunuza kurmayın. Ya burada dosya dizinini manipüle edebildiğimizi size gösterebilmişimdir umarım arkadaşlar. Yapabiliriz. Zilton'u indirebiliriz. Başka şeyler yapabiliriz ama gerek yok. Görüyorsunuz işte yani. Şimdi buradan arkadaşlar help komutunu çalıştırmak istiyorum. Tool'lara biraz baktım, şu beklediğiniz şeyi yapalım. Birkaç tane daha yapayım, bitireyim sonra da. Buradaki tüm araçları deneyecek halimiz yok. Şöyle yapalım dostlar. Hazırsanız eğer. Başta bir telefonun kamera listesine bakalım neler varmış telefonda. Arkadaşlar telefonda kullanılabilir 3 tane kamera görüyorsunuz. Bir tanesi ön tarafta, diğer ikisi arka tarafta olacak şekilde 3 tane kamera var. Ben ön kamerayı kullanacağım dostlarım burada. Şöyle webcam snap çizgi i2 diyelim. Bu şekilde enter'a tıkladığım an arkadaşlar böyle kameradan şak diye çekecek. Şöyle kamerayı tuttum. Bir poz verelim de. Aha.
Evet dostlar, geldi. Abi geldi. Gerçekten çekebiliyormuş demek ki. Evet, bu tool gerçekmiş. Niye yan peki? Niye yan? Bu arada şunu da söyleyeyim. 2 kere fail verdikten sonra çekti. Abi çok enteresan ya. Vay anasını. Dur bakayım. Şöyle home dizinin de aynen. Burada vallahi geldi ya. Anlık çekti. Şey yapabiliyor muyum acaba? Bir tane daha çekebilir miyim, yoksa seasons şişme yapmış mıdır? Onu merak ediyorum. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Şöyle mesela. Alıyor lan. Ya burada şimdi resim çekilebildiğini gösterelim. Bir de şöyle bir korkunç bir detay daha var. Bu daha enteresan az öncekinden. Ben resim çektiğimde mesela ben buraya bir tane resim attım ya. Bu benim kendi çektiğim resim. Araç üzerinden bir resim alınca onu telefona kaydetmiyor. Onu direkt çekip bilgisayara atıyor. Yani hani şey de diyemiyorsun lan, ben bu resmi ne ara çektirdim. Gerçi adam galeriden girer siler, ne olacak, gözükse ne olacak, ama o lock düşürmemesi çok enteresan. Yani hiç haberin olmuyor kanka. Adam şak diye çekiyor, hiç haberin olmuyor. Enteresan ya. Gerçekten çok enteresan dostlar. Şimdi burada denemek istediğim kişi listesi ve SMS'i çekebiliyoruz aslında. Fakat şöyle bir durum var. Ben telefonu resetlediğim için şöyle size de göstereyim. Abi hiç kimse yok. Ama şöyle bir şey yapabilirim belki. Buradan şey yapabilir miyim? Mesela 0000 kişi oluştur. Kişinin adı da sudo. Ya böyle bir kişi var mesela benim şu an telefonumda. Ben contact, dump contact deyince bunu çekebilecek miyim kanka? Birini çekti lan harbiden. Dur bakayım. Bekle. Oha! Çekebiliyor dostlar, çekebiliyor, şuna bak. Bak, gördün mü? Benim buradaki tüm sistem özelliklerim ve gerçekten kayıtlı olan numaramı çekti. Mesela şunu bir değiştirelim abi. Mesela bunu 0066 yapalım, bir de kaydedeyim, bir daha çekmeyi deneyeyim. Ezber olmasın yani. Bir tane daha çekti. Dur bakayım. Bu zaten vardı. Oha! Bunun cidden bilim kurgu değil arkadaşlar. Yapabiliyorlar bunu. Ben yaptıysam herkes yapıyordu. Yani abone... Bir dakika dur. Bekle. Abone ol. Gönder. Hükümsüz SMS kart, sim kart. Çünkü içinde sim kart yok. Neyse arkadaşlar, yani nihayetinde gördünüz, aramak yani rehberi çekebiliyorsa SMS'le şeyi de çekebiliyordur. Arama kaydını da çekebiliyordur bence yani. Çok zorlanacağını düşünmüyorum. Şimdi başka abi, son bir şey daha yapıp kapatacağım arkadaşlar bu arada. Şu işe yarıyor arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Mesela diyeceksin ki ne alaka kanka, hani adamı sen telefondaki saati ne yapacaksın? Abi buradan şunu buluyorsun. Bu tuzağa diyelim ki sen Türkiye'den biri değil, yurt dışından birini düşürün. Atıyorum Amerika'dan, atıyorum Fransa'dan, İngiltere'den, ne bileyim Avrupa'dan, Rusya'dan. Bunu kullanarak tuzağa düşürdüğün kişinin zaman diliminden hangi ülkede olduğunu tahmin edebiliyorsun. Ama bence ona gerek yok. Çünkü burada çok gerçekten korkunç bir komut var kanka. Ben bunu denedim. Yani resim çekmek bir, bu ikidir diye düşünüyorum. Ya buna bastığımda benim lokasyonumun ya bana bir adres atıyor. O linke ya bana bir link atıyor. O linke tıkladığımda benim Google haritalar üzerinden nerede oturduğumu net bir şekilde, evet, geldi abi. Maalesef lokasyonum geldi. Sizle konuşurken bir yandan bastım, tak diye ekrana çıktı. Bir anda onu gösteremiyorum arkadaşlar. Hak verirsiniz ki. Yani buraları, maalesef buraları blurlayacağım arkadaşlar. Ev adresimi görmeyin yani. Burada bana bir lokasyon vermiş. Bu lokasyon vermiş ve bana burada bir link vermiş. Buna tıkladığımda benim Google haritalarda nerede oturduğumu açıyor arkadaşlar. Yani buradan bir kamu spotu geçeyim. Siz olun. Yani telefonunuza böyle bir uygulama indirip kurmayın arkadaşlar. Bedava uygulamalar, yani hile mile hiçbir şey kurmayın abi. Neler yaşadığımızı görüyorsunuz. Yani hani şunu yazmıştım bu arada bir de. Bu da sistemi açık tutuyor abi. Benden bu kadar diyorum. Ben sistemi sonlandırıyorum. O zaman arkadaşlar izninizle kapanışa geçelim. Evet kankam, videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım bugün sizlere güzel bir şeyler katabilmişimdir. Bugün sizlere bir şeyleri öğretebilmişimdir. Bu yaşadığımız şeyler gerçek. Zaten gördünüz abi, hani bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin, o da yapabilir, diğer hackerlar da yapabilir. İnanın artık 2025'te sisteminize biri erişmek istediğinde bunu yapmak çok kolaylaşıyor. Evet, şu konuda haklısınız. Eski bir telefon kullandım. Güvenlik güncellemeleri daha az olan bir telefon kullandım. Ama şunu hiçbir zaman unutma.
her daim güvenlik güncellemesi yayınlanmadan açıkları bulunuyor abi. Yani şey gibi düşünmeyin. Evet, bu telefon eski olduğu için belki ben elimi kolumu sallayarak kırabildim. Belki ben o uyarılara rağmen next 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 deyip uygulamayı açıp bu şekilde işlemler yapabildim. Evet, doğru, ama şunu hiçbir zaman unutmayın. En azından benden size bir tavsiye. İnternet ortamında hiçbir şey karşılıksız değildir. Yani siz internete girip bedava bir PDF indirdiğinizi zannettiğinizde bile inanın arka planda doluyordur bir şeyler. Yani hiç kimse kimseye karşılıksız bir şey vermez kanka. Bunu asla unut. Neyse, çok fazla konuştum. Çok fazla konuşmak da istemiyor. Umarım videom size bir şeyler katabilmiştir. Beğendiysen beğeni tuşuna basıp, beğenmediysen dislike atıp bana yorumda küfürler savurabilirsin. Benim için yıkıcı değil, yapıcı yorum vardır her daim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını gelmek istiyorsan kanalımı beğenip abone olup sevdiğin insanlarla paylaşabilirsin. Kendine çok iyi bak kankam. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.